Bahçemizdeki eczane. Değerli dostlar, 3 tane şifa kaynağı faydalı bitkiyi ve nasıl kullanıldıklarını tanıyalım. İlk söz olarak şunu söyleyelim, bitkiler ilaç değil, gıdadır. Herhangi bir şekilde hastalanırsak, mutlaka sağlık kurumlarına ve hekimlere başvuralım. Bu videodaki konsept faydalı bitkileri 3 soru etrafında tanımak ve kullanmak. Nedir bu 3 soru? Örnek. Soru 1: adaçayı neye iyi gelir? Soru 2: adaçayı nasıl yetiştirilir? Yani arka bahçemde adaçayı yetiştirebilir miyim? Soru 3: adaçayı nasıl kullanılır? Herkes bazı bitkilerin sağlığımızı korumaya yardımcı olduğunu bilir. Hatta bu bitkiler bazı hastalıkların tedavisinde yardımcı unsur olarak kullanılabiliyor. Haydi başlayalım. 1. Adaçayı neye iyi gelir? 13. asırda adaçayı her derde deva olarak görülüyor ve herkes kendi bahçesinde adaçayı yetiştiriyordu. Bu yüzden o dönemde bir dizede, "Eğer dikmişsen adaçayını bahçeye, ne gerek var ölmeye?" olarak adaçayının faydaları vurgulanmıştır. Çay olarak tüketilen adaçayı yaprağı da yağı gibi antiseptik özelliğe sahiptir. Mide ve sindirim problemlerine iyi geldiği, özellikle gaz söktürücü olarak tüketildiği yaygın olarak bilinir. İshal ve gastrit oluşumunu engelleyebilen adaçayı, kolik tedavisinde de kullanılır. İltihap oluşumunu engellediği, spazm azaltıcı özelliklerinin varlığı da yapılan sınırlı çalışmalarda görülmüştür. Adaçayının yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen çay, soğutularak cilt bakımında ve bazı hastalıkların iyileştirilmesinde de haricen kullanılır. Romatizma ağrılarına iyi geldiği düşünülen adaçayı banyosu, cilt ve ayak bakımının yanı sıra yaraların iyileştirilmesi için de kullanılır. Ancak adaçayının açık yaralara direkt olarak uygulanması kesinlikle önerilmez. Akne, egzama ve sedef hastalığından korunmak için kullanılan adaçayı banyosu, aynı zamanda cilt lekelerinin giderilmesi için de kullanılır. Adaçayının 15 ile 21 gün kadar süreyle günde 2 kez çay olarak tüketilmesi, kötü kolesterolün oluşmasını engelleyebilir. Hiperlipidemik olarak tanımlanan ve kanda bulunan bazı yağ türlerinin yükselmesiyle oluşan hastalığın yanı sıra tip 2 diyabet ve total kolesterolün iyileştirilmesi için de hekim bilgisi dahilinde tüketilebilir. Yine yapılan sınırlı araştırmalar göstermiştir ki adaçayı, kolon kanserinin başlangıç evrelerini baskılayabilir. Adaçayı içerisinde bulunan rosmarinik, kuersetin ve karnosol gibi antioksidanlar kanser hücrelerinin büyümesini baskılayabilir. Bu yüzden pek çok kanser türüne karşı etkili olduğu düşünülür. Güney Fransa ve İspanya'da yetişen Salvia lavandulifolia türü üzerinde yapılan kısıtlı çalışmalar, bu bitkinin yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen çayın tüketilmesinin Alzheimer hastalığına ait belirtilerin azaltılmasında etkili olduğunu göstermiştir. Konsantrasyon eksikliğine de iyi geldiği düşünülen adaçayının, belleğin de güçlenmesinde etkili olduğu düşünülür. Adaçayı, depresyon ve stres düzeyinin azaltılmasının yanı sıra ağız ve diş eti hastalıklarına da iyi gelebilir, içerisinde bulunan K vitamini ise kemikleri güçlendirir. Arkadaşlar, tekrar edelim, şifalı bitkiler ilaç değil, gıdadır. Sağlığımızı korumaya yardımcı olur. Herhangi bir şekilde hasta olursak, lütfen mutlaka hekimlere başvuralım. 2. Adaçayı nasıl yetiştirilir? Eğer bahçecilikte amatörseniz adaçayı yetiştirmenin en kolay yolu, küçük bir bitki satın almak ve daha sonra kesimlerle çoğaltmaktır. Çeşide bağlı olarak bitkiler arasında 30 ila 60 cm mesafe olacak şekilde, bitkilerinizi ilkbahar sonu, Mayıs gibi dikebilirsiniz. Adaçayı genellikle yılda 2 kez çiçek açar ve bitkiler güneşli bir yerde yetiştirildiğinde bitkilerin yaprakları daha kaliteli olur. Buna rağmen, bitkilerin çok sıcak bölgelerde yetiştirildiği durumlarda gün ortasında gölgeye ihtiyaç olabilir. Adaçayı kuraklığa dayanıklıdır ve yeterince süzek olan topraklarda en iyi şekilde yetişir. Bazı çeşitler 76 cm veya daha da fazla boy verebildikleri için destek gerekebilir. Bitkiler ayrıca saksılarda da iyi yetişebilir. İkinci yetişme yılının ilkbahar döneminden itibaren taze adaçayı yaprağı toplamaya başlayabiliriz. Adaçayı nasıl kullanılır? Adaçayı nasıl demlenir? Kısa anlatım: 1 litre kaynamış suya 10 ila 12 adet adaçayı yaprağı ya da kuru ise 1 litre kaynamış suya 2 tatlı kaşığı adaçayı koyularak 5 ila 6 dakika demlenmesi için bekletilir ve tüketilir. Adaçayı kaynatılarak değil demlenerek hazırlanmalıdır. 2 dakikadan uzun süre kaynatılırsa toksik maddeye dönüşebilir. Adaçayı yaparken kaynatmayın, lütfen demleyin. Adaçayı genellikle kaynatılarak yapılsa da aslında demlenerek hazırlanması gerekir. Bu sayede besin değerleri daha iyi korunur ve daha yoğun adaçayı tadı elde edilebilir. Kaynar suda çok uzun süre tutulması hem bitkinin faydalı etkilerini kaybetmesine neden olur hem de çayın tadı acılaşabilir. Adaçayının 2 dakikadan uzun süre kaynatılması ile toksik bileşenler açığa çıkarak çayın zararlı hale gelebileceği öne sürülmektedir.
Ada çayı, ülkemizde birçok yerde doğal olarak yetişir. İsterseniz ada çayını kendiniz toplayarak yapraklarını kurutup saklayabileceğiniz gibi kurutulmuş ada çayı yapraklarını marketlerden de alabilirsiniz. Ada çayı nasıl demlenir? Ayrıntılı anlatım, ada çayı yapımı için taze veya kurutulmuş ada çayı yaprakları kullanabilirsiniz. Yaklaşık 2 gram ada çayı üzerine 200 ila 250 mililitre kaynar su ilave edilerek 10 dakika kadar demlenir. Yaprakları süzülür ve fincana doldurularak servis edilir. Ada çayı demleme süresinin uzaması çayın acı bir tat almasına neden olabileceğinden, çok uzun süre demlenmemesi önerilir. Evinizde French press varsa, ada çayı demlemek için onu kullanabilirsiniz. Önce biraz su ekleyerek cam haznenin ısınmasını sağlayın. Daha sonra ada çayı yapraklarını koyun, üzerine sıcak su ekleyin. İsteğinize göre 5 ila 10 dakika demledikten sonra presi aşağıya ittirin ve çayı fincanınıza doldurun. Bu şekilde yaprakların süzülmesi gerektirmediğinden, bitki çayı demlemek için French press kullanımı daha pratik olarak görülür. Ada çayını isterseniz çay olarak içebilir ya da gargara olarak kullanabilirsiniz. Ada çayı ile gargara yapmak soğuk algınlığı ve grip olduğunuz dönemlerde boğazınızdaki rahatsızlığı ve ağrıyı gidermeye yardımcı olabilir. Ağız yaralarında ada çayı ile gargara yapmanın yara iyileşmesine iyi geldiği bilinen faydaları arasındadır. Ayrıca ada çayı gargarasının nefesteki kötü kokunun giderilmesine yardımcı olduğu söylenmektedir. Farklı ada çayı tarifi denemek isterseniz çayınıza bir çay kaşığı bal veya bir çubuk tarçın atarak farklı aromalar katabilirsiniz. Ada çayının tadı hoşunuza gitmiyorsa bal veya tatlandırıcı ekleyerek tatlandırmayı deneyebilirsiniz. İsterseniz bir dilim limon ekleyerek tadını biraz yumuşatabilirsiniz. Sütlü çay içmeyi seviyorsanız ada çayını sıcak süt ile demlemeyi de deneyebilirsiniz. Yapısında doğal olarak kafein içermediği için günün her saatinde içebileceğiniz ada çayını ister sıcak ister soğuk çay olarak hazırlayabilirsiniz. Yaz aylarında serinlemek için soğuk olarak da hazırlayabileceğiniz ada çayını, normal şekilde demledikten sonra biraz buz ekleyerek buzdolabında bekletin. İçine buz, birkaç dilim limon veya nane yaprağı ekleyerek servis edebilirsiniz. Ada çayının yan etkileri nelerdir? Ada çayının aşırı tüketiminde bazı yan etkiler görülebilir. Salvia cinsine ait bitkilere alerjisi olan bireylerin ada çayı içmesi, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Mide bulantısı gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında ada çayının faydalı olabileceği bilinse de, fazla içilmesi midede yanma hissine ve ağrıya neden olabilir. Yan etkiler kişiden kişiye değilse de günlük 3 bardak ada çayı içilmesi güvenli olarak kabul edilir ve günlük 3 bardaktan fazla içilmemesi önerilir. Ada çayının yapısındaki hormon benzeri bileşenler hamile kadınlarda düşüğe neden olabilir. Bu nedenle hamilelik döneminde ada çayı içilmesi önerilmez. Emziklilik döneminde ise annenin sütünü etkileyebileceğinden tüketmeden önce doktora danışılması gerekir. Ayrıca küçük çocuklarda kullanımı da önerilmemektedir. Son olarak ada çayının yemeklerle birlikte tüketilebileceğini söyleyip bitirelim. Ada çayı bütün veya öğütülmüş olarak yenebilir. Bir yemeğe ada çayı eklemek, ekstra kalori veya tuz eklemeden lezzeti arttırmanın harika bir yoludur. Ada çayı, hem beyaz et ve hem de kırmızı et ile iyi eşleşir. Ada çayı kullanarak, kayıtlı diyetisyenler tarafından geliştirilen bu sağlıklı ve lezzetli tariflerden bazılarını deneyin. Gayet sağlıklı ve lezzetli beslenme tavsiyeleri var. Kabak parçaları ve ada çayı eklenmiş köfte yemekleri. Elma küpleri ve ada çayı yaprakları eklenmiş tavuk yahni. Ada çayı patates ve lahana yemeklerine de yakışır. Yine sabah kahvaltısında, sucuk ve sosis yanına ada çayı yaprakları eklenebilir. Sosis, elma ve ada çayı yapraklarını aynı tabakta servis etmek ailemize bir iyilik yapmak gibidir. Ada çayının beslenme değerleri. Ada çayı bol miktarda besin ve vitamin içerir. Bununla birlikte, normalde küçük miktarlarda tüketildiği için, ada çayı önemli miktarlarda kalori, karbonhidrat, protein veya lif sağlamaz. Bir çay kaşığı öğütülmüş ada çayı birkaç güçlü besin içerir. Bunları kısaca sayacak olursak, 2 kalori, 3 mg magnezyum, 1 mg fosfor, 7 mg potasyum, 2 mikrogram folat, 24 mikrogram beta karoten, 41 birim I-U-A vitamini, 12 mikrogram K vitamini. Ada çayı ayrıca sağlığa yararlı olabilecek sayısız anti-enflamatuar ve antioksidan bileşik içerir. Bu bileşikler şunları içerir: 1,8 sineol, kafur, borneol, bornil asetat, kamfen. Bu bileşiklerin etkilerini doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulsa da, birçoğu zaten vücut ve sistemleri üzerinde olumlu etkiler göstermiştir. Riskler. Doğal ada çayı çoğu insan için güvenlidir ve çok az bilinen ya da bilinen hiçbir yan etkiye neden olmaz. Ada çayı takviyelerinin etkinliği ve yan etkileri markaya ve üretim sürecine göre değişir. Ada çayı esansiyel yağı tüketilmemelidir. Bu yağ alerjik olabilir.
Bireysel gıdalara odaklanmak yerine, genel yeme alışkanlığını göz önünde bulundurmak, hastalığın önlenmesi ve sağlıklı olmanın sağlanması için hayati önem taşır. Değerli arkadaşlar, videolar çok uzun olmasın diye, bölerek yayınladım. Biberiye ve papatyanın faydalarını, yetiştirilmesini ve kullanımını diğer videoda bulabilirsiniz. Şimdi biberiyenin faydalarını ve yetiştirilmesini, lütfen ikinci videoda izleyin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok teşekkürler. Kalın sağlıcakla.